Bayraklarda, meydanlarda, kiliselerde, hatta yerel satıcıları da dahi bu resmi gördüm. Tamam da bu resmin önemi ne diye kendime bir sordum. Ardından çok enteresan bir hikayeyle karşı karşıya kaldım. İslami kaynaklara göre peygamber olma ihtimali yüksek birisi. Hristiyanlık kaynaklarına göre o bir koruyucu aziz. Hatta Gürcistan'a adını veren kişi. Bugün Kapadokya'dan doğup tüm dünyaya mal olmuş bir değerden bahsedeceğiz. Aya Yorgi ya da en bilindik adıyla Aziz George. İslami kaynaklarda da geçiyor hatta adı. Serkis ya da Sersis. Kapadokya'dan doğan bu hikayenin tüm dünyaya nasıl mal olduğunu bu videoda anlatacağız. Dosyamızı açıyoruz. Öncelikle Göreme Müzesi'ne varmadan bu güzel çarşıyı geçtim. Ardından şöyle bir rampayı açtım. Biletimi aldım ve şu an hikayenin kalbindeyim. Aziz George'un freskolarını burada görebiliyoruz. İsterseniz hikayemize geçelim. Aziz George aslında Roma'da bir subay. Tıpkı babası gibi. Babası Kapadokyalı. Doğal olarak kendisinin de Kapadokyalı olduğu Ortodoks kayıtlarınca ortada. Orduda askerdi. Yüksek rütbelere kadar yükselmeyi başardı. İsa'nın son havarilerine yetişti ve onlardan Hristiyanlıkla alakalı öğretiler aldı. Meryem Ana'yı tanıdı onlardan ve Hristiyan olarak hayatına devam etmeye başladı. Ta ki Diokletianus'un ferman asıp ordunun içindeki Hristiyanları görevden atacağı, kiliselerin yıkılacağı ve aynı zamanda da bu kişileri zulmedeceği, tutuklanacağı fermanı asılana kadar Aziz George orada tarih sahnesine çıkacaktı. Fermanı yırtıp atacak ve açık bir şekilde ben Hristiyanım diyecekti. Herkesin korktuğu ve kimsenin yenemediği kralın fermanını yırtmak büyük bir cesaretti. İşte bu saatten sonra Aziz George tam bir direniş ve inanç abidesi olarak karşımıza çıkmaya başladı. Türkiye Diyanet Vakfı'na göre ikinci rivayetimiz de şu şekilde gerçekleşiyor. Yorgi ya da bildiğimiz adıyla George, aziz olmadan önce İsa'nın havarileriyle tanıştıktan sonra dönemin kralı Diokletianus'u hak yola çağırır. Ancak o putperest bir kraldı. Pagan inanışları vardı. Aziz George ise o dönemde ticaret ile ilgileniyordu. Yanına para ve mal aldı. Diolektion ve yanındakilere hediye etmek amacıyla getirdi. Ancak baktı ki kral pagan inanışlarına devam ediyor. Kendisinin tebliğine karşı çıkıyor. İşte o zaman yanında getirdiklerini tıpkı kendisi gibi inanmışlara dağıttı. Bu durum kralı kızdırmıştı. Kendisi de Aziz George'un yaptığı gibi kendi tanrılarını Aziz George'a tebliğ etmeye başladı. Ancak Aziz George, Apollon ve diğer tanrılara tapınmayı kesinlikle reddetti. Bu saatten sonra artık zulümler başlamıştı. Tutuklandı, hapse atıldı ve ardından şu gelişmeler yaşandı. Bir işkence rivayete göre şudur: kafasına kızgın çiviler çakılması. Taberi İslami kaynaklarda bu durumu şu şekilde anlatır. Kendisine bir melek geldi ve melek ona şunu söyledi: 3 defa öleceksin ve 3'ünde de dirileceksin. En son yani 4. kez öldüğünde ise görevini tamamlamış olacaksın. 3 defa ölmüştür Aziz George ve 3'ünde de dirilmiştir. Kral bir türlü Aziz George'un ölmediğini görür ve sonuncusunda da artık zulümlere dayanamadığı zaman şöyle dua etmiştir: Ya Rabbi,
Artık benim canımı senin rızan olacak şekilde al. Zalimlere ise bu zulümlerinin karşılığını göster. Dördüncü kez ölmüştür. O öldükten sonra ona inananlar da ölmüştür. Ve Taberi'nin yani İslami kaynaklara göre de ona inananlar ilerleyen zamanda zulüm çekmesin, zul görmesin diye onunla birlikte vefat etmişlerdir. Hatta ona inananlar arasında kralın karısı vardır. O da bu şekilde vefat etmiştir. Aziz George ve ejderha hikayesi, bu ejderha olayı nereden geliyor? O da şu şekilde. Efsaneye göre vaktiyle Libya'nın Silene yakınlarında bir göl vardır ve bu gölden bir ejderha çıkar. Etrafı zehir tükürerek zehirler, insanlara zarar verir. Bunun karşılığında da insanlar ejderhaya kurban vermeye başlarlar. Koyun vererek başlayan bu kurban verme olayı daha sonrasında insanların en sevdiklerini, yani çocuklarını, özellikle de kızlarını kurban vermesiyle devam eder. Her yıl kura ile yapılan bu olay bir gün kralın kızına, yani prensese denk gelmiştir. Kral köy halkına bütün malını, bütün servetini vermek istese de ahali bu durumu kabul etmez. Çünkü kendileri de çocuklarını bu ejderhaya kurban vermişlerdir. Kral da kızını vermek zorundadır. Göl kenarına geldiklerinde sahneye Aziz George çıkacaktır. Bir eline kargısını almış, diğer eline ise kalkanını almıştır. Anlatılan hikayeye göre kalkanı ve kargısıyla haç işareti yaparak ejderhanın üzerine yürür ve kargısını ejderhaya saplar. Prensesi kurtarmıştır. Anlatılan Latin hikayelerde ise ejderhanın başını kılıcıyla kesmiştir ve bu beden 4 öküz arabasında ancak taşınarak yok edilmiştir. Ejderhayı öldürme hikayesi bu şekilde ortaya çıkar. Ancak şöyle bir durum vardır. Bu bir efsanedir. Peki neyin efsanesi? Aslında buradaki ejderha daha önce savaştığı kralı temsil eder ve paganizmi temsil eder. Kendisinin haç işareti çıkartarak ejderhanın üzerine koşması ise onun inancını temsil eder. Yani inanç paganizmi yıkmıştır. Peki bu nerede efsaneleşti? Altın Efsane adı verilen hikaye ile daha sonra kayda geçirildi. Bu görmüş olduğumuz fresklerde Aziz George'un altın elbise giymesinin sebebi de buradan geliyor. Ondan sonra ne olacak peki? İşte o çıkardığı haç günümüzde İngiltere'nin de kendi yüzyıl savaşları içerisinde kullandığı bir sembol haline gelecek. 1. Edward'ın Yüzyıllar Savaşı'nda İngiltere'de ülkemiz adına ve Aziz George adına diye savaşmalarındaki sebep de buydu. Beyaz zemin üzerinde kırmızı haç işte arkadaşlar bunu temsil ediyor. Bu işaret ya da Aziz George daha sonra pek çok millet tarafından sahiplenilmiştir. Günümüzde ise federal olarak yönetilen Rusya'da Moskova'nın amblemi ve bayrağı işte Aziz George'dur. Onunla birlikte günümüzdeki Gürcistan yani Georgia Aziz George'dan geldiği söylenir ve şu an ekrana koyduğum Aziz George koruyucusudur. Başka ülkelerde de yine bu sembolü görebiliyoruz. Hristiyanlıkta ve aynı zamanda Müslümanlıkta da önemli kişi, manevi kişi olarak bilinir. O inancıyla yola çıktı, bir ferman yırttı, ardından anlatılan efsanelere göre bir ejderhayı devirdi. Ve bu hikayenin asıl kaynağı işte burasıydı, Anadolu'ydu. Kapadokya'da duvarlara işte Aziz'in işlenme sebebi budur. İslami kaynaklarda kimi zaman Hızır'la karşılaştırılması, kimi zamansa ölüm ve diriliş ile alakalı anlatılarda yer almasının sebebi işte budur. Yani Aziz George, diğer adıyla Ayayorgi, bizim İslami kaynaklardaki adıyla Sersiz. Bu kadar önemli biriydi. Ve bu topraklardan, Anadolu'dan çıkmıştı. Anadolu'dan, Kapadokya'dan çıkıp tüm dünyaya mal olan hikayemizin sonuna geldik. Bu ve buna benzer içerikler için kanalımı takip etmeyi, arkadaşlarınıza bu kanalı önermeyi ve hikaye peşinde benimle birlikte olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.